1958 yılının yaz aylarıydı. Türkiye'de arkeolojik kazı izniyle dolaşan genç İngiliz arkeolog James Mallard, Konya Ovası'nın güneyindeki höyükleri inceliyordu. Görevi yüzey araştırması yapmaktı. Yani bölgede gözle görülebilecek kalıntı, seramik parçası veya toprak yükseltilerini tespit edip haritalandırmaktı. İstanbul Üniversitesi ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ortaklığıyla yürütülen bu saha çalışması sırasında gözünün takıldığı bir höyük diğerlerinden farklıydı. Neolitik döneme ait olduğunu düşündüğü bu yükselti hem genişliğiyle hem de yüzeyindeki seramik dağılımıyla dikkat çekiyordu. Orası Çatalhöyük'tü. Mallard oraya rastgele gitmemişti. Daha önceki yüzey araştırmalarında bölgenin tarih öncesi yerleşim açısından zengin olduğunu tespit etmişti. Ancak Çatalhöyük'te gördüğü seramik parçaları ve kemik izleri alışılmış Neolitik yerleşimlerden çok daha eski ve farklı bir yerleşime işaret ediyordu. 1958'de yaptığı ön incelemeler ve aldığı örneklerle birlikte hazırladığı rapor bilim dünyasında büyük ilgi gördü. Ve 1961 yılında resmi kazı izniyle Çatalhöyük kazılarına başladı. İlk kazma o yıl vuruldu. Bu kazı sıradan bir yerleşim alanını değil, bugüne kadar bilinen en eski ve en büyük Neolitik topluluklardan birini gün yüzüne çıkaracaktı. O güne dek kimsenin ciddiye almadığı bu toprak yığını aslında binlerce yıllık bir yaşam katmanını saklıyordu. Kazı ilerledikçe toprak katmanlarının her biri bir dönemi temsil etmeye başladı. En üstte Roma dönemi, biraz daha altında geç Kalkolitik, en derinlerde ise şaşkınlıkla izlenen bir yapı katmanı belirdi. Kerpiç duvarlar, birbirine bitişik evler ve ahşap merdivenlerle çatıdan içeri girilmesine olanak tanıyan odalar. Kazı ekibi yaklaşık 2,5 ila 3 metre derinlikte yepyeni bir dünyaya iniyordu. Çatalhöyük adeta bir taş devri metropolüydü. Her katmanda yeni bir ev, yeni bir mezar ve yeni bir duvar resmi. Her biri tarihin karanlık koridorlarında kaybolmuş bir topluluğun izini taşıyordu. Ve bu yerleşim M.Ö. 7400 yıllara kadar uzanıyordu. Yani Sümer yazısından yaklaşık 4000, Mısır piramitlerinden ise yaklaşık 4700 yıl daha eskiydi. Çatalhöyük o döneme göre olağanüstü büyüklükte bir yerleşimdi. Evler sokaksız bir şekilde birbirine bitişik yapılmıştı. İnsanlar evlerin çatısından içeri giriyor ve ölülerini evin altına gömüyordu. Duvarlarda ritüel resimler, sıvaların altında boğa kafaları ve yer döşemelerinin altında ise iskeletler bulunuyordu. Mallard'ın tahminleri doğrulanmıştı. 1961'den 1965'e kadar 4 yıl boyunca her yaz kazılar düzenledi. Çatalhöyük'ü sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir arkeolojik fenomen haline getirdi. Ancak kariyeri daha sonra karanlık bir dönemle sarsıldı. 1958'de İzmir treninde tanıştığı Anna Papastrat adlı gizemli bir kadının evinde Dora kökenli olduğunu iddia ettiği paha biçilmez antik hazineleri gördüğünü öne sürdü. Mallard eserleri sadece kendi çizimleriyle belgeledi. Bu çizimleri 1964'te uluslararası bir dergide yayımlamasıyla birlikte Türkiye'de büyük bir skandal patladı. Mallard'ın verdiği ev adresi sahte çıktı. Kadına dair resmi hiçbir kayıt bulunamadı ve hazineler bir daha gün yüzüne çıkmadı. Kaçakçılıkla suçlanan Mallard'ın 1965'te kazı izni iptal edildi ve Türkiye'ye girişi yasaklandı. Bu olay o zamana dek 1961'den beri başarıyla sürdürdüğü Çatalhöyük kazılarının da durmasına yol açtı. Bu skandal sebebiyle Çatalhöyük kazıları 30 yıl boyunca durdu. Olay basına sızınca 2 İngiliz gazeteci konunun peşine düştü. Türkiye'ye geldiler, belgeleri incelediler ve tanıkları araştırdılar. Ulaştıkları sonuç şuydu:
Mellart'ın tren yolculuğunda tanıştım dediği gizemli kadın büyük ihtimalle hiç var olmamıştı. Onlara göre bu hikaye ya tamamen uydurmaydı ya da Mellart'ın kaçak eserleri meşhur göstermek için kullandığı bir kurmacaydı. Bu eserler kaçak yollarla elde edilmişti. Ve Mellart farkında olarak ya da olmayarak bu karanlık ağın bir parçası haline gelmişti. Mellart, İngiltere'ye döndükten sonra Londra Üniversitesi'nde dersler vermeye devam etti. Ancak akademik çevrelerde bile ona dair hep bir şüphe gölgesi vardı. 2012 yılında Londra'da hayatını kaybetti. Ancak olay onunla bitmedi. 2018'de ölümünden sonra açılan kişisel arşivinde bazı sahte Hitit metinleri, uydurma Lüvyen yazıtları ve çizimleri bulundu. Bunların Mellart tarafından üretilmiş olduğu anlaşıldı. Yani ölümünden sonra bile bilim mi kurgu mu tartışması onun peşini hiç bırakmadı. Mellart'ın ardında bıraktığı tartışmalar bir yana, Çatalhöyük'ün geçmişi çok daha derin ve çarpıcı sorularla karşımızda duruyor. Mellart, yaptığı bu büyük keşfe rağmen binlerce yıl öncesinde yaşayan bu insanlarla ilgili birçok sorunun cevabını bulamamıştı. Yaklaşık 9500 yıl önce hiçbir sokak olmadan yan yana dizilmiş bu evleri inşa eden insanlar kimdi? Neden böyle bir yaşam biçimini seçmişlerdi? Ve bize ne anlatmak istiyorlardı? Şimdi antik tarihin izinde yerleşik hayata geçen bu insanların geride bıraktığı izleri takip ederek Çatalhöyük'ün geçmişine doğru yolculuğumuza başlıyoruz. ...9500 yıl öncesindeyiz. Dünyada henüz hiçbir şehir yok. Tekerleğin icat edilmesine ise yaklaşık 4000 yıl var. İnsanlar metalleri tanıyor fakat onları ısıtıp şekillendirecek bilgiye henüz sahip değiller. Bereketli hilal olarak anılan bu verimli topraklarda insanlık tarihinin en büyük kırılımlarından biri yaşanıyor. Binlerce yıl boyunca göçebe olarak yaşayan, vahşi hayvanlarla birlikte göç eden ve avcı toplayıcılıkla hayatta kalan bu insanlar, buzul çağının sona ermesiyle birlikte yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlıyor. Çünkü sürekli takip etmek zorunda oldukları av hayvanları bu bereketli topraklarda kalıp düzenli bir besin kaynağına dönüşüyor. Doğa, hayatta kalmak için verilen savaşta onların yanında gibi. Ama yaşam hala zorluklarla dolu. İnsanlar çevrede buldukları taşları, dalları ve hayvan postlarını kullanarak kendilerine geçici barınaklar inşa ediyordu. Kimileri yerin altına çukur kazıyor, üzerini örterek soğuktan ve yırtıcılardan korunmaya çalışıyordu. Barınma, hayatta kalmanın ilk adımıydı. Ve bu ilkel yapılar ileride yerleşik yaşamın temelini oluşturacak büyük bir dönüşümün başlangıcıydı. O dönemde Çatalhöyük'ün bulunduğu Konya Ovası bugünkünden çok daha farklı bir görünüme sahipti. Şimdilerde kurak ve bozkır olan bu topraklar o dönemde bol su kaynaklarıyla çevrili, nemli ve verimliydi. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte küresel sıcaklıklar artmış, iklim daha yumuşak ve yaşam için elverişli hale gelmişti. Ova boyunca sazlıklar, küçük göller ve mevsimsel olarak taşan akarsular bulunuyordu. Bu doğal yapı hem hayvanlar hem de insanlar için bu bölgeyi ideal bir yerleşim alanına dönüştürmüştü. Yaz aylarında sıcaklıklar daha yüksek olsa da hava nemliydi ve toprak suyu daha iyi tutuyordu. Kışlar ise serin ve yağışlı geçiyordu. Gece sıcaklıkları zaman zaman sıfırın altına inse de dondurucu soğuklar uzun sürmüyordu. Soğuk mevsimlerde bile su kaynaklarına ulaşmak mümkündü. Yer altından sızan doğal kaynaklar insanlara yıl boyunca içme suyu sağlıyordu. Konya Ovası'ndaki bu su bolluğu sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda ilkel tarıma geçmek için de bir fırsat sundu.
Hem avcı hem de toplayıcı olan bu insanlar gün boyunca doğada yabani buğday, arpa ve mercimek gibi yenebilir bitkiler topluyor, bunları taş havanlarda ezerek öğütüyor ya da kayalarda kurutup saklıyorlardı. Genellikle olgun başaklı otları kesip taşıyorlardı. Daha sonra çadır ya da barınaklarının yanında bu tahıl demetlerini kuruması, ayıklanması ya da öğütülmesi için bir süre yere bırakıyorlardı. Ve işte farkında olmadan ilk büyük değişim burada başladı. Bu bitkilerin tohumları çadırların çevresine dökülüyor, rüzgarla ya da hayvanlar tarafından taşınıyordu. Doğal olarak nemli ve güneş alan alanlarda buğday ya da arpa kendiliğinden filizlenmeye başlıyordu. İnsanlar bir süre sonra şunu fark etti. Topladıkları bitkilerin bazıları tam da onların yaşadığı yerin etrafında yeniden büyümeye başlamıştı. Ve bu her zaman yabana gitmek zorunda olmadıklarını fark etmelerine yol açtı. Artık bazı tohumları bilinçli olarak yere bırakmaya ve bazı bölgeleri temiz tutmaya başladılar. Yani diğer bir deyişle kültürel tarım pratiğine başladılar. Fakat geçici barınakların yakınına yığarak muhafaza etmeye çalıştıkları taneli bitkiler, meyveler ve kökler, kuşlar ve kemirgenler tarafından tüketiliyordu. Yağmur ve nem ise kurutulmakta olan ürünleri ıslatıyor, çürütüyor ve filizlenmesine sebep oluyordu. Ayrıca böcekler ve haşereler özellikle meyve ve nişastalı köklerde hızlı bozulmalara sebep oluyordu. Zamanla insanlar fark etti ki doğa yalnızca cömert değil, aynı zamanda acımasızdı da. Emekle toplanan tahılların birkaç gün içinde kuşlarca gagalanması, geceleri kemirgenler tarafından taşınıp yok edilmesi ya da yağmurun birkaç saatte her şeyi çürütmesi. Bu, emeklerin sürekli boşa gitmesi demekti. Ve her geçen gün doğayla bu mücadelede yeni çözümler üretmeleri gerektiğini daha iyi anladılar. Ve işte bu noktada gıda saklama ihtiyacı insanlığı mimariyi yeniden düşünmeye zorladı. Önce ürünleri yerden yükseğe koymak denendi. Ağaç dallarına asmak, taşların üzerine yığmak ya da üzerini yapraklarla örtmek. Ama bunların hiçbiri yeterli olmadı. Ta ki kapalı alan fikri doğana kadar. Önce küçük, çamurla sıvanmış, taş ve kerpiçten yapılmış depo benzeri yapılar ortaya çıktı. Girişleri yanlardan değil yukarıdan yapılmıştı. Böylece hem hayvanların girmesi zorlaşmış hem de içerideki nem ve ısı daha dengeli kalmıştı. Tahıllar, meyve kuruları, kökler bu yapılarda daha uzun süre korunabiliyordu. Bu yukarıdan girilen yapılar ilkel birer ambar ya da silo işlevi görüyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Zamanla bu yapıların yalnızca gıda saklama değil, yaşama da uygun olabileceği fark edildi. Korunaklıydılar, sağlamdılar ve dış tehditlere karşı daha güvenliydiler. İnsanlar önce bu yapılarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Sonra içine yataklar, ocaklar ve araç gereçler yerleştirildi. Artık kış aylarında bu barınakların içinde ateş yakarak hem ısınıyor, hem yemeklerini pişiriyor, hem de değerli gıda stoklarını koruyabiliyorlardı. Böylece bu ilkel depolar zamanla tam teşekküllü yaşam alanlarına dönüşmeye başladı. Yan yana inşaat sistemi insanların evler arasındaki geçişini kolaylaştırırken aynı zamanda yapıların birbirine kenetli ve güçlü kalmasını sağladı. İşte Çatalhöyük gibi yerleşimlerde gördüğümüz çatıdan girilen bitişik ve sokaksız mimari bu sürecin bir sonucuydu. Her ev bir yaşam alanı olmasının yanında içine ölüler gömülüyor, duvarlara resimler yapılıyor, tahıllar saklanıyor ve hatta ritüeller düzenleniyordu. Bu evler yalnızca bir barınak değil, yaşamın ve ölümün, kutsalın ve gündeliğin iç içe geçtiği bir mekana dönüşmüştü. Bugünkü mantıkla düşündüğümüzde aynı evin içinde hem gıda saklamak hem de ölü gömmek oldukça sağlıksız ve tuhaf görünebilir. Ancak Çatalhöyük insanları için bu evler zamanla, geçmişle, atalarla ve ruhani dünya ile bir bağ kurulan kutsal bir mekana dönüşmeye başladı.
Arkeolojik bulgulara göre ölüler evlerin taban altında, özellikle ocaklardan ve yaşam alanlarından biraz daha uzakta bulunan yerlere gömülüyordu. Bazı bireyler özenle yatırılıyor, yanına takılar, boncuklar, aletler bırakılıyor ve ölü gömme törenleri düzenleniyordu. En ilginç uygulamalardan biri ise bazı bireylerin kafataslarının gömüldükten sonra çıkarılarak özel biçimde muhafaza edilmesi. Bu kafatasları bazen kireçle sıvanıyor, boyanıyor ve duvarlara yerleştiriliyordu. Bu ritüel belki de ölen kişinin ruhunun yaşayanları koruyacağına olan inancı simgeliyordu. Fakat ilginçtir ki Çatalhöyük'te yapılan DNA analizleri aynı evde gömülmüş bireylerin genetik olarak akraba olmadığını göstermiştir. Diğer bir yandan Çatalhöyük'te hastalık izlerine sık rastlanıyor. Özellikle iskeletlerde tüberküloz ve kemik enfeksiyonları var. Kapalı ve havalandırması zayıf alanlarda tüberkülozun hava yoluyla bulaşma riski çok daha yüksektir. Zamanla evcilleştirilen keçi ve koyun gibi hayvanlarla kışın aynı evde yaşanması ise birçok sağlık problemine yol açtı. Çatalhöyük'te bulunan iskeletlerde görülen kemik deformasyonları, iltihap izleri ve iyileşmemiş kırıklar muhtemelen hem yetersiz tedavi hem de kirli ortamda yaşamın sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Zamanla iklim değişikliğiyle birlikte doğa değişmeye başladı. Ve bunun sonucunda hayvan çeşitliliği azalmaya, av kaynakları göç etmeye ya da tükenmeye başladı. Bu da insanları daha yoğun tarıma ve iç mekana bağlı bir hayata yöneltti. Tarıma geçişin getirdiği monoton beslenme bazı bireylerde anemi izleri bırakmış durumda. Tüm bu zorluklara rağmen gözlemlerini resimlere dönüştürmek ve geride bir iz bırakmak istemişlerdi. Bir duvarda doğum yapan bir kadın resmedilmişti. Başka bir duvarda kafası kesik insanlar ve dans eden figürler. Ne anlattıklarını hala tam olarak bilmiyoruz. Ama kesin olan şu ki bu insanlar yaşamın ve ölümün döngüsünü kendi evlerinin içine işlemişti. Duvarlara ellerin izleriyle boyanmış av sahneleri, boğa başları, kuş figürleri. Her çizim hem bir hatırlama hem de bir anlatma biçimiydi. Yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak, korkularını, umutlarını ve ritüellerini aktarabilmek için. Ve bu semboller binlerce yıl sonra bile bize onların dünyasını anlatıyor. Yerleşim alanında yapılan kazılarda yaklaşık 18 yerleşim katmanı tespit edildi. Bu katmanlar yüzlerce yıl boyunca aynı alanda yaşayan toplulukların eski evlerin üzerine yeni yapılar inşa etmesiyle oluştu. Eski evler genellikle kontrollü bir şekilde yıkılıyor ya da kısmen dolduruluyordu. Ardından temellerin üzerine çok benzer planlara sahip yeni evler inşa ediliyordu. Bu hem yapı malzemesini yeniden kullanımını sağlıyor hem de aynı sosyal düzenin ve mimari geleneğin devam ettirildiğini gösteriyor. Bu dikey inşa pratiği sayesinde Çatalhöyük zamanla yükselerek 9 ila 10 metre yüksekliğinde bir höyüğe dönüşmüştür. Her yeni yapı geçmişin üzerine adeta bir kat daha ekleyerek arkeologlara binlerce yıllık yaşam izlerini kronolojik olarak sunan bir zemin oluşturmuştur. Yaklaşık M.Ö. 6400'lere gelindiğinde Çatalhöyük'te yaşam yavaş yavaş sona ermeye başladı. 1000 yılı aşkın bir süredir kesintisiz süren bu büyük yerleşim artık eski canlılığını kaybediyordu. Zamanla çevredeki av hayvanlarının sayısı azalmış, insanların ilk dönemlerdeki temel besin kaynaklarından biri olan yabani hayvan eti giderek daha ulaşılamaz hale gelmişti. Evcilleştirilen keçi ve koyun gibi hayvanlar başlarda büyük bir avantaj sağlamış olsa da kalabalık nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaya başlamıştı. Giderek artan biçimde tahıla dayalı tek düze bir beslenme şekli, topluluk içinde beslenme yetersizliklerine, kemik hastalıklarına ve bağışıklık sistemi zayıflıklarına yol açtı. Tüm bu zorluklar insanları yeni yerler aramaya yöneltti. Aynı zamanda erken dönemlerde sıkça rastlanan duvar süslemeleri, boğa başları ve av sahneleri gibi sembolik ifadeler son döneme gelindiğinde azalıyor.
Giderek azalan nüfusla birlikte bir zamanlar hayatla dolup taşan bu topraklar sessizliğe gömüldü. Duvarlara ellerinin izlerini bıraktılar. Tıpkı bizim bir not defterine yazdığımız gibi onlar da geleceğe bir mesaj gönderdi. Biz buradaydık ve birlikte yaşadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.